Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte tek renk çok güzel, çok kolay bir 5 şiş patik yapacağız. Ben patiğimde normal patiklik bir ip kullandım, toz pembe renginde. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Çok kolay, çok güzel, çok şık bir model oldu. İlk defa patik yapacak olan hanımların tercih edebileceği tarzda bir model. Modelimizin tabanı, topuğumuz. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Birlikte modelimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi patiğime burun kısmından başlıyorum. 12 ilmek olarak. 12 ilmek atacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Geri dönüyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilk sırada ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri döndüm. Artık düz örgü uygulaması yapacağız. 5 şişe de geçeceğiz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ilk şişle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de diğer şişim ile örüyorum. Şimdi hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerden 3. şişimize ilmekler çıkaracağız. İlk ilmeğimi hemen şu kenara ilmeğin iki kanadına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. Şu 4. ilmeğim, şu 5. ilmeğim, şu da 6. Şimdi bir 6 ilmek daha çıkaracağım. Onu da 4. şişime takacağım. Şu 1. ilmeğim, 2, 3, 4, 5. Kenara girdim. Bir ilmek de buradan çıkartıyorum. 6. Şimdi 5. şişimi aldım. Bir sıra düz öreceğim ilmeklerimi. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur. 4 şişteki ilmekleri de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. 2. şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Boşalan şişimiz ile sıradaki şişteki ilmeklerimizi örüyoruz. 3. şişime geldim. Yine buradaki 6 ilmeğimi de düz öreceğim. 4. şişime geldim. Yine 6 ilmeği örüyorum. Evet, bir sıra ilmekleri düz ördük. Şimdi tekrar ilk şişime geldim. İlk şişin yerini karıştıranlar varsa da şu şişin altına şuraya bir ip ya da bir küçük bir iğne takarak buranın yerini belli edebilirler. Şimdi artırma işlemine başlayacağız. Artırma işlemini şöyle baktığımızda bu sağ ve sol kenardan yapacağız. Şu orta kısımlardan artırma yapmıyoruz. İlk şişimdeyim. Kenarımız hemen başta. 2 ilmek örüyorum. Sonra 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Burada 7 ilmek oldu. 2. şişime geldim. Kenar solda. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeği de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. 3. şişime geldim. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. 2. ilmeğimin altındaki şu ilmeğin kenarına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. İlk 3 şişimde 7'şer ilmeğim oldu. 4. ve sonuncu şişimdeyim. Kenarımız sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Sondan 2. ilmeğin altındaki şu ilmeğin kenarına girerek buradan aldığım ilmeğimi de ördüm.
Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. 4 şişte de 7'şer ilmeğimiz oldu. Bir sıra artırma yaptık. Şimdi bir sıra 4 şişteki ilmekleri de artırma yapmadan düz öreceğim. 5 şiş patik burnunda bir sıra artırma yaparken bir diğer sırada artırma yapmıyoruz. Sebebi şu: her sıra artırma yaparsak eğer patik burnu bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki ilmeklerimi de düz ördüm. 3 ve 4. şişimdeki ilmekleri de düz öreceğim. Düz ilmekleri örerken artırma işlemini sizlere kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini 1. ve 3. şişimizde ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. 2. ve 4. şişimizde de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırıyoruz. Evet hanımlar, bir sıra ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi tekrar ilk şişimdeyim. Artırmaları yapacağız. Kenar hemen başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğin altına girerek buradan aldığım ilmeği de ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. 8 ilmek oldu birinci şişimizde. İkinci şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Sondan ikinci ilmeğin altına girdim ve buradan aldığımı da düz ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de örüyorum. Burada da 7 ilmek oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar başta. 2 ilmek örüyorum. İkinci ilmeğimin altına girerek buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8'er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sondan ikinci ilmeğin altına girdim ve buradan aldığım ilmeğimi de örüyorum. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 işte de 8'er ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmeklerimizi düz öreceğiz. 4 işimizde de sonra artıracağız. Düz öreceğiz, artıracağız. Patik burnunu bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu modelimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelime başladım. Şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Geldim, şimdi ilk şişimdeyim. Modelimizi kuracağız hanımlar. Öncelikle ilk ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Sırada 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği şöyle alıyorum. Üçünü bir ördüm. Bakın 3 ilmeği sol şişimden bırakmıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı 3 ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkarttım. Yani bakın burada 3 ilmekten 3 ilmek çıkartmış olduk. Bu 3 ilmeği sol şişimden bırakıyorum. Şimdi 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan sıradaki 3 ilmeğe model kuracağız. 3 ilmeğin içinden bu şekilde 3 ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime doladım. Tekrar aynı yere girip 3. ilmeğimi de çıkarttım. Şimdi yine 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Yeniden sıradaki 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Bakın burada 1 ilmek kaldı. Bunu şu ikinci şişime alacağım. İlmek sayıları kayabilir. Bilek ayrımı yaptığımızda şişlerimize tekrar 14'er ilmeğimizi takacağız. Şimdi bu 3 ilmeğin içinden tekrar 3 adet ilmek çıkaracağım. Şu birinci ilmeğim. İpimi şişime doladım. Tekrar bir ilmek çıkarttım. 3 ilmek oldu. Şimdi yanına 3 düz örüyorum. Yine aynı 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanına 3 tane düz örüyorum. Bakın burada son 3 ilmeğim var. Bu son 3 ilmeği de şöyle gideceğim. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. İlk sırada hanımlar modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şu 3. ilmeğimizi çıkarttım. Tabanımıza geldik. Hanımlar, patiğimizin tabanında model kurulumu falan yapmayacağız. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Model kurulumunu patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. Tabanda ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Model yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Evet, tekrar ilk şişimdeyim hanımlar. Bir sıra model kurulumu yapmıştık. Bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Model bitene kadar bu böyle. Bir önceki sırada model yaptığımız için bu sıramızda ilmeklerin tamamını normal örüyoruz. Model yapmıyoruz.
İlk şişimizi ördüm. İkinci şişime geldim. Buradaki ilmeklerimi de sırasıyla yine düz olarak örüyorum hanımlar. İlk defa patik yapacak hanımlar da böyle bir model tercih edebilir. Çünkü hiçbir ağırlığı, hiçbir zorluğu yok. Sonuncuyu da düz ördüm. Tabanımıza geldik hanımlar. Tabanı göstermeye gerek yok. Tabandaki ilmeklerimizi düz örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modeli kaydırarak gideceğiz hanımlar. Şöyle ilk modele başlarken bir ilmek örüp model kurulumu yapmıştık. Şimdi 3 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Tekrar aynı modeli kuracağız. Şu öndeki 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde model ikişer ilmek sola doğru kayıyor böylece. Yanına yine 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar sıradaki 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yere girerek 3. ilmeğimi de çıkarttım. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, ikinci şişimden devam ediyorum. 2 ve 3. Tekrar sıradaki 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bu şekilde. Ve yanına 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar sıradaki 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanına 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Bakın burada model yapacak ilmek kalmadı. Buradaki bir ilmeği de düz örüyorum. Modelimizi böylece kaydırmış olduk. Tabanımızı örelim gelelim. Evet, tabanımızı ördüm. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada model yapmıştık. Bu sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. Bir sıra model var. Bir sıra model yapmayacağız. İlmeklerimizi düz olarak öreceğiz hanımlar. Evet, ilk şişimizi ördüm. Ördükçe model kendini gösterecek. İkinci şişimdeyim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Evet. Tabanımıza geldik. Tabandaki ilmekleri örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yine bu sıramızda modelimizi kuracağız. İlk modeli yaparken bir ilmek örüp model yapmıştık. İkinci modele geldiğimizde 3 ilmek örüp model yaptık. Şimdi de 5 ilmek öreceğiz. İkişer ikişer artıyor ilmekler. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm kenara. Şimdi yine modele başlıyorum. Öndeki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde. Ve hemen yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar öndeki 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Şimdi ikinci şişimden de buraya bir ilmek aldım. Dileyen burada öndeki 2 şişteki ilmekleri tek şişte toplayarak da modelini yapabilir. Artık hangisi kolayınıza gidiyorsa. Hemen burada da 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve yanına 3 ilmek düz öreceğim. İkinci şişten devam ediyorum. 1, 2, 3. Tekrardan öndeki 3 ilmeği alıyorum. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar öndeki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum burada. Bu şekilde. Ve kenarda kalan 2 ilmeğimiz var. Bunu düz örüyoruz. Tekrar model kurulumunu yaptık. Şöyle bakın, şeklimiz yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Şimdi tabanımızı düz örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada model kurulumu yaptığımız için bu sıramızda yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu şekilde hepsini düz öreceğim. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir model. İkinci şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi tabanımızı örelim gelelim hanımlar.
Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz modele devam edeceğiz. Şimdi şuraya ikinci sıra modeli de yerleştireceğiz şuraya. Bunu şöyle belirliyoruz hanımlar. Bu en başa 5 ilmek örüp model kurduğumda bir sonraki sıraya geldiğimde yeni modeli kuruyorum. Ya da şöyle de hesaplayabilirsiniz. Bakın şu ilk başa 1, 2, 3 model oldu. Bu dördüncü modeli yapacakken şuraya yeni modeli başlatacağız. Hani ilk modeli nasıl başlattıysak aynı şekil yapacağız. Bakın bir ilmek düz örüyorum. Hemen buraya modeli başlatacağım. Öndeki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve yanına 1, 2, 3 ilmek düz örüyorum. Bakın bir sıra daha yeni modeli şöyle başlatmış olduk şuraya. Yine devamında 3 ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. Hemen yanına 3 ilmek düz öreceğiz. Tekrar 3 ilmekten 3 ilmek çıkaracağız. Şu yine ilmeğimi ikinci şişime kaydırıyorum. Şöyle bu 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Ve hemen yanına 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar bu 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 3 ilmek düz ördüm. Ve son 3 ilmeğim kaldı. Buraya da son modelimi yapacağım. 3 ilmeğin içinden tekrar 3 ilmek şöyle çıkarttım. Bu şekilde bir yeni modeli de böylece başlatmış olduk. Şimdi tabanımızı örelim gelelim hanımlar. Evet, tabanımızı ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Yine bu sıramızda ilmekleri düz öreceğiz. Çünkü bir önceki sıramızda modelimizi yapmıştık. İlmeklerin tamamını düz olarak öreceğiz. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmeklerimi düz örüyorum. Sırasıyla hepsini ördük. Evet, yine tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz modele devam edeceğiz. Şimdi bir önceki modeli yaparken bir önceki sıradaki bir ilmek örüp modele başlamıştık. Yine ilk modelde olduğu gibi devam edecek bu kural. Şimdi de 3 ilmek öreceğiz. 1, 2, 3 modelimizi oluşturacağız. Sıradaki 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanına 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar sıradaki 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmek düz öreceğim yanına. 1, 2, 3. Tekrar model yapıyorum. 3 ilmekten yine aynı şekil 3 ilmek çıkarttım. Yanına 3 ilmek düz ördüm. Bir kez daha kuracağım. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarttım. Yanına 3 ilmek düz ördüm. Artık burada model kuracak ilmek yok. Son bir ilmeğimi de düz ördüm. Yine tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm. Ön yüzdeyim. Yine bir önceki sırada model kurulumu yaptığımız için bu sıramızda ilmeklerimizi normal düz örüyoruz. Hepsini düz örüyorum. İkinci şişime geçtim. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Evet, ilmeklerimizi ördük. Tekrar tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımızı ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Bir önceki modele 3 ilmek örerek başlamıştık. Şimdi 2 ilmek daha artıyor. 5 ilmek örüp model yapacağız. 3, 4, 5 ilmek ördüm. Tekrar sıradaki 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Model aralarına 3'er ilmek düz örüyoruz. Şimdi öndeki 3 ilmeğe yine model yapacağım. Bir ilmek de ikinci şişimden şöyle aktardım. Modeli kurabilmek için. Tekrar buraya da 3 ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. İkinci şişten devam edeceğim. 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum.
3 ilmek düz örüyorum yanına. Tekrar bu 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Yine tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, tabanımı ördüm, ön yüzdeyim. Tekrar bir önceki sırada model yaptığım için bu sırada ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Model yapmıyorum. İkinci şişime geçtim. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Yani ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet. Tabanımızı örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Bakın şu ikinci yaptığımız modelde 1, 2, 3 model oldu. Ya da şöyle hesaplıyorduk. Kenara 5 düz ilmek örüp model kurmuştuk en son. Artık burada 5 ilmek olunca bir sonraki modeli yaparken bir yeni modeli başlatacağız. Yani bakın şu 1, 2, şu üçüncü modeli başlatacağız. 2'yi yaptık. Üçüncüyü başlatacağız. Model böyle ilerliyor hanımlar. Şu kenarda 5 ilmek düz olduktan sonra bir sonraki modeli yaparken yine bir ilmek düz öreceğiz. Sil baştan yeni modeli başlatacağız. Model böyle ilerliyor. Bakın yine öndeki 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına 3 ilmek düz örüyorum. Sıradaki 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 3 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3. Tekrardan devam edeceğiz. Hemen bu ilmeğimi ikinci şişime alıyorum. Sıradaki 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyoruz. Hemen yanına 3 ilmek düz örüyoruz. Bakın yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Yanına 3 ilmek düz ördüm. Son 3 ilmeğim kaldı. Buraya da son kez modelimi yapıyorum. 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi tabanımızı öreceğiz hanımlar. Ardından ön yüzde ilmeklerin tamamını düz öreceğiz. Tekrardan tabanı ördükten sonra ön yüzde bu defa 3 ilmek örüp model kurmaya başlayacağız ve her 3 ilmekte bir modelimizi oluşturacağız. Sonraki sıra 5 ilmek örüp model kurulumuna başlayacağız. Sonraki sıra burada 5 ilmek olduğu için şu kenara 4. modeli başlatacağız. Modelin kurulumu bu şekilde. Kafanız karışmasın diye ilk 3 bakın şu 1, 2, 3. Bu 3 modeli de sizlere göstermek istedim. Ben bu patiğimi hanımlar şimdi hemen söyleyeceğim. Buraya bakın şu 1 sıradaki modelleri sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 tane model yaptım. 6. modelimden sonra bir model daha sola kaydırdım. Yani kenara 3 ilmek düz örüp model kurdum. Burada bıraktım hanımlar patiğin ön bölümünü. Şimdi bu aşamada sizler patiğinizi ne kadar yapacaksınız? Ben bu ölçüde yaptım ama sizler ayağınıza ölçün hanımlar. Bu bilek tarafına artık daha mı ayağınız büyük bu ölçüye göre yoksa küçük mü? Tamamen ayağınıza ölçeceksiniz. Bu şekilde bu bölümü yapmanız gerekiyor. Artık daha mı uzun yaparsınız, daha mı kısa? Tamamen zevkinize bağlı. Ön bölümü ayağınızın ölçülerine göre örün gelin hanımlar, ardından buluşalım, birlikte bilek bölümüne geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin ön bölümünü tamamladım geldim. Bakın şu kenarda sıra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 model var. 6. modeli bir kere sola kaydırarak hani ikinci kez modeli kurdum. Ardından bir sıra 4 şimdiki ilmekleri düz ördüm. Buraya kadar patiğimin ön bölümünü yaptım. Benim ölçüme göre bu yeterli oldu. Şimdi bilek ayrımını yapacağım. Şimdi tekrar ilk şişimizdeyiz hanımlar. Tekrar ilmeklerimi şişlerime 14'er 14'er ayırdım. Bakın sayalım. 4, 8, 12, 2 de burada 14. Diğerini de sayalım, emin olun. 4, 8, 12, 2 de burada 14. Çünkü model kurarken ilmekleri aktarmıştık şişten şişe. Şimdi tekrar eşitledik. Şimdi ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bu ilk şişimdeki sonuncu ilmek ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi aldım. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm.
Bilek ayrımında yani şurada ilmekleri yer değiştirerek örüyorum. Sebebi şu: bilek ayrımı yaptığımız yer daha sıkı ve sağlam oluyor. Patiğimizin arka bölümlerine geçtik hanımlar, yani şu bölümlere. Ben patiğimin şu bilek kenarlarına 8'er ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Sizler her iki tarafta ters örgü örerek de haroşaları örebilirsiniz. Şimdi ikinci şişimdeki ilk 8 ilmeğim, bilek kenarındaki ilk 8 ilmeğim haroşa, bunları düz örüyorum. Haroşayı ters örenler bu ilmekleri şöyle ters örecekler. Ben düz ördüğüm için hem arka yüzde buraları düz öreceğim. 7-8 ilmek haroşamı düz ördüm. Yine ön yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi düz örmeye devam ediyorum. Artık patiğimizin arka bölümüne geçtik hanımlar. Arka bölümde ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapıyoruz. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, sonra geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olacağımız için ilmekleri ters öreceğiz. Sadece kenarlardaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Bir de patiğimin arka bölümünde ilmekleri şöyle alıyorum hanımlar. Bakın, şişim üstte, ipim altta. Böyle ip alttan gelecek şekilde böyle örüyorum. Ön bölümleri örerken şöyle yapmıştım. Şiş üstte, şiş altta, ip üstte şöyle örmüştüm. Çünkü ön bölümleri hep aynı yöne örmüştük. Arka yüzde böyle farklı ilmek almamın sebebi şu: geri döndüğümüzde ters örgü örerken ilmek yönü düzgün düşüyor. Daha rahat örüyorum ters örgüyü. Sebep bu. Bilek ayrımı yaptım. İlk şişime geldim. Yine burada da ilmeklerimi düz öreceğim. Son 8 haroşa ilmeğime geldim. Bunları düz olarak örüyorum yine. Geri döneceğim. Arka yüzde de bu 8 ilmeği düz öreceğim. Evet, bilek ayrımına geldik. Yapacağımız işlem şu: bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz hanımlar. Geri döndüm. Bu aşamada kenar ilmeğini aldıktan sonra bu kenar ilmeği ile birlikte toplam 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. 5, 6, 7, 8. Diğer ilmeklerimi de arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Bu şekil. Devam edeceğim. Bir diğer şişime geçtim. Yine burada da ilmekleri ters örüyorum. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem hep bir topu bu kadar hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz, öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzdeysek eğer düz örgü, arka yüzdeysek de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek kenarlarındaki 8'er ilmek haroşamızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Evet, son şişime geldim. Bilek ayrımı yaptığımız şişimiz. Burada da yine ilmekleri ters öreceğim. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın, son 8 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi bilek ayrımına geldik, geri döneceğiz. Bakın, tekrar geri döndüm. Yine bir önceki sırada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. 8 ilmek haroşamı yine düz örüyorum. Devamındaki ilmekleri de şu an ön yüzdeyim, düz öreceğim. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğiz. Sonra geri döneceğiz. Böyle patiğin arkası tamamlanacak. Şöyle baktığımızda şu bilek kenarlarında 8'er ilmek haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimizin şu bilek kenarlarına, yani şuraya toplamda 15 diş, yani 15 sıra haroşa ördüm. Şöyle haroşa sıralarını sayıyoruz. 15 ördüm. Bu benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi örerken ayağınıza giyin hanımlar. Deneyin. Patiğinizin arkasını topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patik ayağınıza tam olur. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Burada 15 sıra haroşam var. Bu aşamada bilek ayrımından sonra bakın, şu bölüm genişlediği için ilmeklerim şöyle dümdüz duruyor. Yani böyle tek şişte toplanacak duruma geldi. Ben de bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye ön yüzden baktığımızda bu sol kenara 24 ilmek ayırdım. Kalan ilmeklerimi de bu şekilde sağ şişime taktım. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Kesimlere başlayacağız. Bu aşamada kenardaki 8 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak örüyoruz. Topuk bölümünde de model bütünlüğü sağlansın diye.
8 ilmek haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 8 haroşamı örmüştüm. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini birlikte keserek örüyorum. 23 ördüm, 24'te kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu ortaya baktığımda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi kesimden sonra geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece kenardaki son 8 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Son 8 haroşama geldim. Bunları düz olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. ilmekte kesimimizi yapacağız. 8 haroşamı ördüm, sayacağım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini kesiyorum. İkinci kesimi yaptım. Baktığımızda burada da 6 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrar 23 ilmek örüp 24'te kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Topuğumuzu bu şekilde yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, topuğumuzu ördüm ve geldim. Aradaki ilmekler bitti. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı. Şimdi patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Tığ ile kesim yapacağım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini bir ördüm. Diğer kesimlerim de şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Gizli kesim oluyor hanımlar bu şekilde ve her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Kalan ilmeklerimizi de keselim, gelelim. Evet, ilmeklerimi kestim hanımlar. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Önce benden taraftaki, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. 3 ilmeğin üçünü bir topluyorum. 2 tane de zincir çektim. İpimizi kesiyoruz. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Çok kolay bir modeldi. Çok şık, güzel bir modeldi. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Evet, topuğumuz şöyle. Bakın, gizli kesim tek taraflı. Ayakta böyle duruyor giyince. Model bu. Hemen çok soruluyor hani bu patiğe bir ip yetiyor mu, yetmiyor mu diye. Bir ip hanımlar, şöyle hemen ipimi bir sardım. Şöyle göstereceğim. Bir tam ipten başlamıştım. Şu kadar da ipim arttı. Yani bir ip, 100 gramlık bir ip yetiyor da artıyor bile. Hatta ipim de şuydu. Bakın, ipim de buydu. Numarası bu şekilde. 240 metre 100 gramlık bir ipti. Evet hanımlar, hemen bir de manken ayağıma giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok zarif bir model oldu. Ben bu tarz tek renk modelleri çok zarif, çok şık, güzel buluyorum. Evet, hemen ayağımıza da güzelce giydirdik. İşte hanımlar, düzeltelim şöyle. Modelimizin duruşu. Kenar bölümü, tabanımız, topuğumuz. Evet, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik.
Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.